Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'den Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Şal'la karşınızdayım. Simli bir ip. İpimin renk numarası vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 541 numara ipimin renk numarası hanımlar. Şöyle 4 numara tığım var, 1,60 milim. Bugün model anlatımını yapmayacağım. Daha önce modelini anlattım. Bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimini nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım. Şöyle bu şahane modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım size hanımlar. Şimdi burada şöyle burası yarım. Niçin burayı böyle yarım bıraktığımız sizinle şöyle paylaşayım hanımlar. Önce eğer siz bu videomu ilk kez izliyorsanız, model kurulum videomu izlememişseniz hanımlar, linkini bu videomun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Detaylı anlatımı, kurulumu ve videonun linkini bu videonun açıklama kısmına bırakacağım hanımlar. Şimdi burada bakın şöyle bir pırpırımız var. Burası kol altı oyuntusu yapacağım için o pırpırı yapmayacağım. Bakın burada 3 tane zincir çekip şuraya sabitliyoruz. Ben onu yapmayacağım. 1 2 3 zincir ipimi dolup trabzanın beline giriyorum. 1 2 3 4 5 bu şekilde kapatıyorum. Şöyle 2 kere doluyoruz. 2 tane trabzan hanımlar. Bakın şurada şu pırpırı yapmadık. 2 kere doluyorum. Diğer modelin tepe kısmına batıyorum. 1 aynı yere battım. 2 aynı yere batıp 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir. Şuraya batmıyorum. İpimi dolayıp batıyorum. Şöyle pırpır değil, fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 2 kere doluyorum. Şöyle 3. zincirime batıp kenar trabzanımı yapıyorum hanımlar. Bir zincir çekip dönüyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Şöyle ilk trabzanımın tepesine batıyorum, sık iğne. Buradaki zincirin içine batıyoruz, sık iğne. Şöyle sık iğne ile dönüşümü sağlıyorum. 3 tane sık iğne buraya. Şu boşluğa batıyorum, sık iğne. Trabzanlarımın tepesine batıyorum. Şöyle tek tek sık iğne. Burada hanımlar kol altı oyuntusunu yapıyoruz. Şu boşluğa batıyoruz ya da şu fıstığın ucuna batıp sık iğne. Buradaki zincirin içine 1 2 3 şu boşluğa batıyorum, sık iğne. Trabzanın tepesine batıyorum, sık iğne. Bu şekilde bu iki modelimi kol altı oyuntusunu yapmış oldum hanımlar. Bunu bu şekilde. Öbür tarafta da şöyle göstereyim size. Yaptığınız zaman aynı şekilde zaten yapıp ipinizi koparıp şöyle sık iğnenizi yaparsınız, gelirsiniz, ipinizi koparıp burada devam edeceksiniz. Şimdi şu başta yaptığımız uygulamayı burada yapacağız. Burada ne yapıyorum? 1 2 3 4 5 zincir çekip şu boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 zincir buraya batıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Sonuncu trabzanımı şöyle beline giriyorum. Bir trabzan. Şimdi normal bir şekilde modelimizi örüyoruz hanımlar. Dediğim gibi daha önce izlemediyseniz kurulum videosunu linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz hanımlar. Şimdi ben yakaya kadar bunu normal bir şekilde örmeye devam edeceğim hanımlar. Kol altı oyuntumuzu yaptık. Şimdi yakaya kadar buraya kadar örmeye devam edelim. Oraya gelince beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, şimdi yaka kısmına geldik. Şöyle 2 trabzanımı yaptım.
İpimi 3 zincir çektim. İp dolamıyorum. Şu fıstığın boşluğuna batıyorum. Sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Diğer tarafa batıyorum. Sık iğne. 1 2 3 zincir. Şuraya boşluğa batıyorum. Trabzan tepesine sık iğne. Şimdi burada şöyle zikzaklı bir kesim yapacağım hanımlar. Onun için ne yapıyoruz? Şöyle burada dönüşümüzü sağlayacağız. Burayı örmeyeceğiz. 1 2 3 4 5 zincir ve dönüyorum. 5 ve 6 zincir. Burada 6 zincirimiz var. Yine 6 iki kere de doluyorum. Bakın zincirin içine girip modelimi örüyorum. 1 2 3 tane trabzan. 1 2 3 zincir. Buradaki trabzanın beline batıyorum şöyle. İstersek burada da yine bunu yapmayız. İsterseniz yaparsınız ama bu artık zevkinize kalmış. Burada sık iğne ördüğümüz için bakın onu yapmadık. Oradaki pırpırı yapmadık. Burada da isterseniz yapmayız. Keyfimize kalmış. Şöyle örmeden gitmek istiyorum hanımlar. Bakın örerseniz ve örmezseniz o sizin zevkinize kalmış. O zaten oraya şey gelecek. Şöyle yapacağınız herhangi bir oya orayı zaten kapatır. Onun için yapmasanız daha iyi olur. 1 2 3 4 5 düz bir şekilde şöyle yapıp bir sonrakine zaten burada yine dönüşümüzü sağlayacağız. Bakın bu şekilde zikzaklı bir şekilde olacak. 2 kere doluyorum. Diğer modelimin zincirine içine giriyorum. Şöyle yan yana 3 tane trabzan örüyoruz. 2 kere doluyoruz hanımlar. 1 2 3 zincir burada. Trabzanın beline girdim. Sık iğne 3 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Beline girip fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 2 kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. Şöyle 2 trabzan daha. Sadece şu baştakine kesim olduğu müddetçe oraya pırpır yapmayacağız. Diğer modellerimize aynı şekilde devam ediyoruz. Pırpırlarımızı yapmaya hanımlar. Şimdi bu şekilde şuraya kadar örmeye devam edelim. Kol altına gelince beraber nasıl dönüşümüzü sağlayacağız onu sizinle paylaşacağım. Evet hanımlar, kol altına geldik. Burada bakın 3 tane trabzanımı yan yana yaptım. 1 2 3 zincir. Trabzanın beline giriyorum. Zincirimi sık iğne ile sabitleyip pırpır yapıyorum. 1 2 3 zincir, ipimi doluyorum. Aynı trabzanın beline giriyorum. 1 2 3 4 5 şöyle kapatıyorum. 2 kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. 2 tane trabzan. Burayı ördük. Bakın burada 1 2 modelimiz var. Burası bizim kol altı oyuntumuz hanımlar. 1 2 kere doluyorum. Buradaki zincirin içine batıyorum şöyle. Veyahut da şu köşeye bakın. Şu sık iğnenin içine batıp şöyle kenar trabzanımızı örüyoruz. 1 2 3 4 5 zincir ve dönüyoruz. Burada herhangi bir işlemimiz yok hanımlar. Şu kenarda yaptığımız uygulamanın aynısını burada devam ettiriyoruz. Şu boşluğa batıyorum. Şöyle sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Fıstıkla trabzan arasındaki boşluğa batıyorum. Sık iğne. 1 2 3 zincir, ipimi doluyorum. Sonuncu trabzanın beline giriyorum. Şöyle trabzan. 1 2 3 zincir. Fıstıkla trabzan arasındaki boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir, diğer tarafa fıstıkla trabzan arasındaki boşluğa 1 2 3 zincir, sonuncu trabzanı şöyle ön yüzünden beline girip trabzan. Diğer modelin ilk trabzanın beline 1 2 3 zincir, sık iğne.
Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 1 2 3 4. Kapatmama gerek yokmuş hanımlar. 3 zincir. Şöyle biraz hızlı öreceğim. 1 2 3 zincir, boşluğa sık iğne. 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 zincir. Şimdi hanımlar 1 2 3 zincir buraya, bu trabzanımın tepesine, modelimin tepesine yine aynı şekilde modelimi örüyorum. Bu şekilde hanımlar 1 2 3 zincir, bakın şuraya batıyorum. Şu boşluğa batıyorum, sonuncu trabzanın tepesine. Sonra 1 2 3 4 5 6 zincir çekip bu şekilde dönüyoruz. Bakın şu şekilde zikzaklı bir yaka kesimi yapıyoruz. Şöyle de size anlatayım hanımlar. Siz kol altı oyuntusunu yaptıktan sonra şöyle 3 model kadar, 3-4 model kadar, içinize ne kadar sindiyse şöyle 3 model veya 4 model kadar örün, sonra yaka kesimine başlayın. Bu tür yakalar biraz daha yukarıda daha güzel oluyor. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum hanımlar. İpimi doluyorum 2 kere. Şöyle 1 2 3 tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir, ipimi doluyorum. Pırpır yapmıyoruz burada, kesim olduğu için. 1 2 3 4 5. Şöyle kapattım, 2 kere doladım. Zincirin içine 2 tane trabzan daha 2 kere doluyorum. Diğer modelin tepesindeki zincirin içine giriyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir. Bakın sadece baştakine kesim olduğu için. Şöyle sık iğne ile sabitledim. 3 zincir. Aynı trabzanın beline giriyorum. 1 2 3 4 5. 2 kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim. Gelip burada dönüşümüzü sağlayacağız. Yakaya gelince beraber kesmeye devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. Şöyle 4 zincirimi çektim. Fıstığımı geçip şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir. Şuraya sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir ve dönüyorum. Bakın 1 2 3 modeli kesmiş oluyoruz. Ve artık kesim yapmayacağım. Bunu yaptıktan sonra artık normal bir şekilde örmeye devam edeceğim hanımlar. Üç tane şöyle trabzan kesimi bitirdiğim için 1 2 3 zincir, tepe kısmına şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Artık kesim yapmayacağım hanımlar. 1 2 3 4 5. Şöyle tepe pırpırımızı yaptık. İki kere doluyorum. Diğer modele geçiyorum. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz artık düz bir şekilde. Şimdi buraya gelince dönüşümüzü de sağlayacağız beraber. Onu da sizinle göstereceğim ve kamera arkasında örmeye devam edeceğim. Evet hanımlar, şöyle döndüm geldim yaka kısmına. Bakın şöyle 1 2 3 model kestim. Şöyle kol altı da yapacağınız kişinin kilosuna göre keseceksiniz. Burası sadece göstermek için hanımlar, 2 tane kestim, 3 tane 4 tane o. Çünkü 2 tane şöyle düşünün, bu kadar diğer tarafta da geleceği için oyuntu, artık siz onu ayarlayacaksınız. 2 tane mi 3 tane mi
2 tane olursa diğer tarafta da 2 tane gelince şöyle oyuntu 4 tane olmuş oluyor. 2 tane de yetebiliyor hanımlar. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir fıstığın diğer tarafına batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Bakın şu zincirime batıyorum. Sık iğne. Burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz hanımlar. Şöyle 5.'ye batıyorum. Burada 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir ve dönüyoruz artık. Burada herhangi bir işlemimiz kalmadı hanımlar. Düz bir şekilde örmeye devam edeceğim. Şöyle 1-2 model örüp geleceğim. Çünkü ördükten sonra şöyle daha bir belirgin oluyor. Kamera arkasında şu modelimi bitireyim. Bir model daha yapıp geleceğim. Evet hanımlar, şöyle burası bizim yaka kesimimiz. Zikzaklı bir yaka kesimi yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi çok da güzel, istediğiniz şekilde istediğiniz oyayla süsleyebilirsiniz yeleğinizin kenarlarını hanımlar. Gerçekten çok güzel bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunu bu şekilde şu kol hizası yeterli olana kadar düz bir şekilde bu şekilde örmeye devam edeceksiniz hanımlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.